Sofya'dayız. Biz yine bir şeyler ararken kaybolduk da. Bu Fanta biradan daha pahalı. Geçmiyor ki bir olay bu. Olaysız bir sınır geçişi yaşayalım. Her sınırda bir olay yaşıyor. Şimdi bizim orada toplarken direkt sahte olduğunu anladı Evra. Hemen indirdiler zaten. Ben bilet aldık. Şimdi İstanbul Sofya Ekspresi'nde Sofya'ya gideceğiz. Burada gidip 12'sine döneceğiz. Bakın nasıl olacak. Sadece bu gişeden alınabiliyor bu bilet. Online alınamıyor. Sabah 8 ve akşam 8 arası açık. Bu arada pasaport kontrolü yapmıyorlar. Pasaport kontrolü yapmadıkları için vizeye falan bakmıyorlar. Yani mutlaka sizin bakmanız gerekiyor. Yoksa Kapıkule'de sıkıntı çıkabilir. Yani isim vesaire de almadılar. Biz 2 kişilik kompartman aldık. Tek yön 650 lira civarıydı. Yani gidiş dönüş kişi başı 1200'e geldi. Hafta sonu açık bu arada. Bugün Evet. pazar günü. Biz pazar günü aldık. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Several days later. Halkalı Marmara İstasyonu'ndan direkt yan tarafa geçtiğiniz zaman Elon'a ulaşıyorsunuz. Vagonun içerisi bu şekilde. Lavabosu var. Onun dışında böyle askılık yerleri var. İçerisinde işte nevresim vesaire var. Şuranın bir tanesi koltuk, bir tanesi de yatak. İkisi de yatak olabiliyor. Böyle valizinizi koyacak yer vesaire de var. Masa var. Böyle. Evet, burasından açılınca masa oluyor. Sanırım içinde buzdolabı vesaire de varmış. Aynen. Burada da var. Burada bir şeyler de var. Ve Ama içinde içinde meyve suyu, kroket falan koymuşlar. Biz zaten hazırlıklı geldik. Yanımızda yiyecekleri getirdik. trende restoran gibi bir şey yok. O yüzden biz yanımıza getirdik yiyeceklerimizi. Siz de mutlaka getirin yoksa aç kalırsınız. Valla. Yani dolapta bir şeyler vardı şu falan ama onlar yetmez yani. O yüzden mutlaka getirin yemeklerinizi. Yani burada duş vesaire de var. Kullanılabiliyor mu bilmiyorum. Ama üst kısmı, burayı böyle şu merdiveni dayayıp kullanabiliyorsunuz. Bu aşağı tarafta yatak oluyor. Yani 2 tane yatak var 2 kişilik şeyde. Onun dışında burada böyle paketli çarşaflar vesaire var. Yeni temizlenmiş yastık kılıfları vesaire. Yani temizlik konusunda bir endişeniz olmasın. Her şey temizlenmiş bir şekilde size veriliyor. Sıcaklıkları kademeli böyle buradan ayarlanabiliyor işte. Her şey düşünülmüş kısaca. Gayet başarılı. Tren tam 40 geçe hareket ediyor. Tam saatinde kalkıyor. Yaklaşık 3 şu an Kapıkule'ye geldik. Burada pasaport kontrolü varmış. Uyandırıyorlar. Yani rahat uyunabiliyor diyebilirim. Sadece araba ışıklar vesaire geliyor dışarıdan ama çok rahatsız olan birisi değilseniz gayet rahat uyuyabilirsiniz bence bu şekilde. Şimdi pasaport kontrolüne gideceğiz. Şimdi Kapıkule'de indik. Tren için ayrı bir gümrük var. Oraya doğru gidiyoruz. Bunu ben bankadan yatırdım. Bankadan yatırınca sistemde görebiliyorlar mı emin değilim ama yakınlarda da pek yatırılacak yer yok gibi sanki. Önceden yatırmakta fayda var yani. Sıkıntı olabilir. Orada gişe yoktu ama muhtemelen arka tarafta bir yerde de olabilir. Ama siz yine de bir bankadan falan yatırın. Biz pasaport kontrolüne çıktık. Şimdi Bulgar tarafında da pasaportları topluyorlarmış. Bu şekilde geçilecek karşı tarafa. Bu tren hem Bükreş'e gidiyor hem Sofya'ya gidiyor. Sonra bir yerde tren ayrılıp burada Bükreş'e devam ediyor. Sofya'ya gidiyor. 4 ay falan varmış Bükreş treni sadece sezonları. Her sınırda bir olay yaşıyoruz. Şimdi bizim yan odaya Afganlar mı artık bilmiyoruz tam memleketlerini ama 2 kişi geldi. Bunlar da Edirne'den binmişti. Bunlardan 30 bin para aldılar zaten ama evrakları sahte çıktı sınırda, Bulgar sınırında. Onları indirdiler. Bizim önümüzde bir tane daha adam vardı tam pasaport kontrolünde. Onun pasaportu da yine bu Orta Doğu ülkelerinden bir tanesiydi. Onu da aldılar. Bir anda bir yere götürdüler. Türkçe bilen bir Bulgar bir abi yani bayağı bak. A few moments later. Neredeyiz? Sofya'dayız.
Normalde sabah daha erken saatlerde buraya varmamız gerekiyordu ama bizim pasaportu saati çıktığı için birazcık oyalandık. Şu an 9:47 yani 12 saattir aslında trendeyiz. Daha bir herhalde bir yarım saat belki daha 20 dakikalık daha yolumuz var. Ve orada yazan tarihteki saatle genelde trenin varılmadığı saati uyuşmuyormuş zaten. Yani ona göre kendinizi ayarlayın. Biz bir gün kalıp sonra döneceğiz. Eğer kalmadan dönerseniz birazcık yorucu olabilir. Nasıldı genel olarak? Yani genel olarak rahat tren, hani böyle tren sesinden uyuyamam diye düşünüyorsunuz. Şu anda biz camı kapattık mesela, çok fazla ses gelmiyor içeri. Rahat rahat uyuduk, yastık falan çok rahat. Sadece sınırda pasaport işlemleri yüzünden uyanıyorsunuz. 2 saat ayakta kalıyorsunuz, uykunuz bölünüyor. Tek o problem de, onun dışında tren gayet rahat. Oldukça başarılı yani. İhtiyacınız olabilecek her şey var olan. Deniz de var. Sabah gelip akşam döneceksiniz. Planlarınızı buna göre yapın. Yani gezmek için böyle rötarlı geldiğinde çok fazla zamanınız olmuyor. Şimdi metroya bindik. Metroyla Serdika diye bir istasyon var tam şehir merkezinde. Oraya gidiyoruz. Orada aktarma yapacağız. Biz günlük bilet aldık böyle 4 leva. Umarım 12'ye kadar geçiyordur. Ya biraz kaba davranıyorlar. Değişik tipler yani gerçekten. Yani çok İngilizce bilmiyorlar. Translate'ten çevirdik. Bazen okumuyor. Genelde görevli oluyor. Görevli şu üzerindeki barkodu tekrar okuduğunda geçerli oluyor kart. Oradaki görevli zaten yardımcı oluyor. Metroda böyle metro gelmeden önce kapanıyor. Metro gelince bunlar yukarı açılıyor. Hani buraya geldiğinizde kapalı mı diye tereddüt etmeyin. Kapalı değil. Şimdi para bozdurdu ve bir tane AVM var burada. Fabex diye bir şey var içinde. Exchange var. Orada bozdurduk. Biz 50 dolar falan bozdurduk. 91.80 aldık. Yani yeterli. Kredi kartı geçiyor ama böyle fırınlara falan geçmediği için aslında para bozdurmak istedik. Ama genelde restoranlarda zaten geçiyor. Sofia Mall'dan parayı bozabilirsiniz. Burada kur gayet uygun. Komisyon da almıyorlar. Şimdi biz Easy Hotel. Evet, güzel. Şimdi de bir pazara geldik. Salatalar yine büyük. Ülkede daha görmüştük böyle Balkanlarda. Genelde salatalar büyük oluyor. Yani fiyatlar da kabak 2 leva kilosu, domates 5 leva. Hani 9'a çarpmamız gerekiyor yine şu anda. Kiraz 2 lira. Kiraz 2 leva. Domates birazcık pahalı geldi salatada ama bize pahalı tabii şu anda. Ya birim olarak ucuz aslında. Tabii onların alım gücü de çok yüksek değil. Bu buranın meşhur böreği banitsa. Genelde boza ile içiyorlar ama ayran da içebilirsiniz. Bu boza. Bu bizdeki boza gibi değil bu arada. Bu birazcık daha koyu bu arada. Da peynirde bildiğiniz börek ama hamuru daha ince olduğu için bayağı lezzetli. Birazcık da yağlı oluyor. 2 levaydı bu, büyük, bayağı büyük bir şey aslında. Böyle fırın gibi bir yerden aldık. Pekera yazan yerler fırın zaten. Hava böreğinin daha böyle yağlı hali gibi. Güzel aslında tadı. Bu boza, bu bildiğiniz aşurenin sıvı hali gibi. Yani tadı bildiğiniz aşure gibi. Böyle nohuttan yapılıyor sanırım. Yani tadını aşırı aşureye benziyor. Burası da Sovyet kahramanları anıtıymış. Muhtemelen Sovyetler zamanından kalma bir anıt. Ya Sofya'nın güzel taraflarından biri, her yerde park var. Her yer yeşil. Yeşil bir şehir burası. Böyle sessiz, sakin yani. Bugün hani cumartesi olmasına rağmen. Sovyetlerden kalma bir alışkanlık galiba böyle. Her yer park vesaire. Oldukça başarılı. Sofya Üniversitesi'ymiş. Böyle mükemmel bir bina. Dedik acaba bu ne? Üniversite çıktı. Burası da Alexander Nevski Katedrali. Burası Balkanların ikinci büyük katedraliymiş ve şu tepesinde gördüğünüz sarı şeyler gerçekten de altınmış. Yani fake değilmiş. Öyle diyorlar. Dişlemek lazım diye ama. Burası da antika bit pazarı gibi bir şey. Şu devasa katedralin hemen yan tarafında böyle bir sokak. Sanırım başbakanlık gibi bir bina burası. Önüne de böyle protesto çadırı atmışlar. Böyle meclisin önüne çadır atabiliyorsunuz. Burası metro inşaatı yapılırken antik kent bulundu burada. O yüzden metro inşaatı burada durduruldu. O yüzden antik kent de böyle burada korunuyor. Metro şu taraf. Burada da böyle kilise gibi bir şey var. Herhalde burada açığa çıkan eserlerden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Çünkü çok alakasız bir kilise burada.
Burada da bir cami var. Kadı Seyfullah Efendi Camisi'ymiş. 1500'lü yıllardan. Bayağı eski bir cami. Burası tam merkez aslında yani. Merkezi sayılıyor. Birazcık ileride kilise var. Arkamızda güzel kalıyor. Ya burada cami bulmanızda mümkün. Kahve kültürü bayağı yaygın. Biz uzun espresso aldık. Normalde kısası birazcık çarpıntı yapıyor. Siz de uzun alabilirsiniz. Genelde uzun içiyorlar burada. Böyle yanında al gibi bir şey geliyor yani. Güzel bir söz gibi bir şey yazıyor içinde. Ona da bakabilirsiniz. Mesela bana para çıktı. Biz yine bir şeyler ararken kaybolduk da. Ya buradaki binalar genelde hep aynı tarz. Böyle Ukrayna'daki gibi, ne bileyim Sırbistan'daki gibi. Herhalde bu eski Sovyet zamanından kalma binalar bunlar. Dışları genelde böyle çoğunun bakımsız. Yani çok dış cepheye önem vermiyorlar. Mahalleler bir de aşırı yeşil ya. Her yerde ağaç var, her yer yeşillik. Her yerde mutlaka böyle bir park tarzı bir yer var. Gideceğimiz yerde bir tane Bulgar mutfağı. Şimdi European Union durağının oradaki Lozata'ya geldik. Lokal bir mutfak. Şöyle cumartesi günleri 18'den 22'ye kadar açık. Şöyle bir alanı var bugün yağmurlu olduğu için. Burasında oturamıyoruz ama. Bütün masaları rezerve şansımıza bir tane masa bulabildik. Getirdiklerimin komple Kiril alfabesi yazıyor. Yanında da böyle tercüme getirmişler. İngilizce ve Almanca tercüme yazıyor. Menüye tercüme yazma gereği de duymamışlar. Şimdi biz kebapça söyledik. Kebapça uzun oluyor böyle. Bir tane kızarmış patates. Üzerine peynir isteyebilirsiniz. Böyle çok güzel oluyor birayla. Bu da şopska. Böyle porsiyon olarak geliyor. Hani 1, 2, 3 istediğiniz kadar kebapça söyleyebilirsiniz. Şu restorandan çıktık. Ufak bir restoran zaten. Bir tane kadın işletiyor. Bayağı da bir şey söyledik işte tatlı matlı ekstra meze tarzında. Kebapçe, bir tane şopska, patates kızartması, cacık, bir de sufle, bir de 2 tane bira söyledik. 29 küsur yani 30 lira falan civarı. İşte 9'da yine çarpın ama hani zaten fiyatlar çok uygun burada. Yani hele bu kadar değer kaybetmeseydi tabii ki burası bizim için cennetti ama birazcık uzak şehir merkezine ama Metro ile gelinebilir. gerçekten gelişmiş. Havalimanına kadar metro var. Ya biz de işte metroyu bayağı bir kullandık bugün. Hani Sofya'nın dışına kadar çıktığımızda bile oraya kadar da metro hattı vardı. Metro bileti alarak rahatlıkla gezebilirsiniz. Hani bizim gittiğimiz o restorana da metro ile gittik biz. Metroda inip o şekilde geziyoruz. Aksi halde yorucu olabiliyor. Bir de bugün yağmur vardı bayağı bir. O yüzden böyle gezdik. Biz otelden 11'de çıktığımız için Kayseri tren istasyonuna bıraktık. Buradan zaten döneceğimizden dolayı bir daha otele gidip gelmeyelim diye tren istasyonuna bırakabilirsiniz. Şimdi bu tren istasyonundan çıktıktan sonra burada bakırlar var. 4 leva ama parça başı fiyat alıyorlar. Yani sadece bir tane ekstra bir poşet vardı. O bile 2 parçası dedi. İçine tıkıştırdık falan böyle. Budapeşte çok fazla evsiz vardı metrolarda ama burada sadece tren istasyonunda gördük. Fazla böyle metroda dilenci vesaireye rastlamadık. Genelde tren istasyonu taraflarında toplanmışlar. Prinsese bu. Yani bu fırınlarda falan yiyebilirsiniz. Böyle kıymalı ekmek. Üzerinde bir şaranasol diye bir şey var burada. Böyle baharat. Birazcık kokuyor. Tadı yine de güzel. Şimdi Mekit'te ilk kafeye geldik. Burada bildiğiniz pişi yani. Pişinin üzerine böyle salça ya da işte kaşarlı, peynirli vesaire alabiliyorsunuz. Tatlısı da var, Nutellalı vesaire de alabilirsiniz. Böyle bu salçalı, bu da sucuklu kaşarlı. Fiyatı da 3,5 leva civarında. Bu da böyle bir kilise işte. Zaten burada kiliseden başka gezilecek çok bir yer yok böyle. Eski bir tane Ortodoks kilise. 4. yüzyılda hamammış burası. Sonra Roma zamanında kilise yapmışlar burayı. Şu anda kilise olarak devam ediyor. Burası da muhtemelen Cumhurbaşkanlığı falan gibi bir şey. Şimdi biz çorba yemeye geldik. Burada ev yapımı çorbalar varmış. Süper Star. Kremalı tavuk çorbası normalde sonu kalmıştı. Hani tam porsiyon değil bir de sonu olduğu için para istemediler yani direkt free verdiler. Şaşırdık biz de. Bedava çorba içiyoruz. Tavuk çorbası içebilirsiniz. Kremalı tavuk çorbası. Gayet de başarılı.
Bu kahve makinelerini her yerde görebilirsiniz Bulgaristan'da. Ya böyle para atıyorsunuz, alıyorsun ama bayağı meşhur yani. Burada her sokak başında bile kahve makinesi var. Kahve kültürü bayağı gelişmiş Bulgaristan'da. Ya tadı da çok güzel. Yine lavazza olanları tercih edebilirsiniz. Böyle bunlar bilindik marka olduğu için. Balkanların genelinde var bu gelenek. Böyle kapıya ölen kişinin resmini işte ismini falan filan asıyorlar. Bu tarz böyle evlerin önünde çokça görebilirsiniz. Bunlar ne derseniz bunlar ölen kişiler burada. Şu anda Aslanlı Köprü'deyiz. Burası tarihi bir köprü. Bu aslanlar bronzdan yapılmış. Burası da Vladaya Nehri ama çok bir nehirlik durumu yok şu an. Böyle bayağı ince akıyor. Peronlar böyle. Yukarıda departure alanından baktık. 8i yazıyordu. İ de is demek aslında. Hani oradan bulabilirsiniz. Biz şimdi trene doğru gidiyoruz. Günlük bilet aldığımız zaman genelde böyle dönmeye yakın havalimanında ya da böyle işte otogarda ya da tren istasyonunda, metroda hani birilerine veriyoruz yeni gelenlere. Onlar da hani kullanabiliyorlar. Çünkü zaten kullanmayacağız ve gün sonuna kadar geçerli. O yüzden başkaları da faydalansın diye bence siz de öyle yapın. Boşa gitmemiş olur. Burada böyle trenleri birleştirip bağlıyorlar. Bazı yerlerde mesela tren duruyor. Durduğunun anlamı muhtemelen arkasına başka vagon ekliyorlar. Ya da bırakıyorlar. Bu Bulgar treni başka bir yerde duruyor. Ön tarafta da İstanbul treni var. Kafanız karışmasın bunu görürseniz. Ön taraftaki tren Türk. Yukarıdan geçtik. Bulgar yine pasaportları topladı ama Türk'te tekrardan indirdiler. Pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi X-ray kontrolü var. X-ray'den geçeceğiz. Bütün eşyaları indirdik. Burada bekliyoruz sırada. Sadece pasaport kontrolü değil, X-ray de varmış. Şimdi gecenin yarısı pasaport kontrolüne indik zaten. Normalde Bulgar tarafı geliyor trene. Hani eşyalarınızı şöyle bir göz ucuyla bakıyor. Polis geliyor, pasaportunuzu alıyor. Mühür vurdurup geri veriyor size. Siz trenden hiç inmiyorsunuz Bulgar tarafında ama Türkiye'de iniyorsunuz. Sıra bekliyorsunuz. Pasaporta mühür vuruluyor. Sonra gümrükçüler isterse bir de gidip X-ray için sıra bekliyorsunuz. Bütün eşyalarınızı tek tek indiriyorsunuz. Gecenin bir vakti. Ondan sonra listeden isminize tek tek yolcu listesi var ellerinde. Hani girmeyeyim vesaire durumu olmuyor. Trenin içine tek tek gelip bakıyorlar mı bilmiyoruz. Hani sanırım bakacaklarmış ama yani mesela bazı kişiler valizini bırakmış. Hani bir iki parça eşyasını almış. Yani çok bir mantık göremedim ben burada açıkçası ama. Yani şuradan X-ray'e giriyorlar. Şimdi hareket edeceğiz herhalde çünkü bitti. Civarlarda vardık. Yani sınırda vesaire çok vakit kaybediliyor. O yüzden yaklaşık bu civarlarda 7-8'de falan varacağız. Şimdi bira fiyatlarını göstereyim. Yani 1.99 2,5 litre bira alabiliyorsunuz. Yine burada şu Şumensko. Fiyatlar gerçekten uygun. Ya burada bir de Fanta var. Böyle değişik Fantalar bulabilirsiniz yurt dışında. Bu tropikalmiş. Bir de bunu deneyeceğiz. O da 2.05. Yani 9'a çarptığımızda. Biradan daha pahalı. Aynen, biradan daha fazla Fanta.